Bugün aklınıza gelebilecek herhangi bütün devletler bu dataya sahip olmak ister. Günümüz dünyasında arkadaşlar hiçbir iletişim aplikasyonu, aracı %100 kırılamaz değildir. WhatsApp'ın Meta'ya ya da işte Facebook'a satılmasından sonra bu veri ile ilgili bir güvenlik ihtiyacı kullanıcıların büyük oranda Telegram'a yönelmesine sebep oldu. Sıfırdan bir ürün mü değil, tamamen aslında Facebook'un klonlanmış ve Rusçalaştırılmış bir hali. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Bugün sizinle geçtiğimiz haftalarda çokça uluslararası basında ve Türk basında gündem olan Telegram konusunu konuşmak için bir araya geldik. Telegram'ın kurucusu neden Fransa'da gözaltına alındı? Aslında bu gözaltını yapan Fransız savcı Laurent Becau'nun bununla ilgili bir basın açıklaması var ve toplamda 12 farklı suçtan bu gözaltı talebi gerçekleşiyor Fransa'da. Ama nedir suçlamalar hocam? Temelde ikiye ayırmak mümkün. Bir kısmı adi suçlar diyebileceğimiz bir kısım, diğeri de bilişim suçları kısmı. Adi suçlar ya da organize suç kısmında yasa dışı maddelerin dağıtımında Telegram platformunun rol oynaması, yine aynı şekilde çocuk istismarı noktasında ve terörün finansmanı noktasında Telegram üzerinde işlem yapılması. Bu işin biraz daha işte savcılık kısmı. Daha bilişim suçları kapsamında olan o 12 maddenin son 4. maddesi ise yine hem ilgili suç örgütlerine kriptolojik destek sağlamak. Asıl önemli olan son 3 madde ise devlete ilgili izinleri vermeden kriptoloji servislerine sunulması. Dolayısıyla temelde iki mantıkta gidiyor. Bu kriptoloji desteği biraz açabilir misiniz? Burada Fransız devletinin ya da işte ilgili savcılığın bakış açısı aslında şu: suç dünyanın her yerinde var ama bu günümüzdeki dijitalleşmeyle birlikte artık dijital ortama taşındı ve Telegram burada bahsettiğimiz işte suç unsurlarında yasa dışı madde veya işte para aklanması veya ilgili hatta radikalizm, terörün finansmanı noktasında bir platform sağlıyor ve bu platformda ilgili suçlar için Telegram bir kolaylaştırıcı unsur oluyor ve bununla ilgili dataları Fransız hükümetiyle paylaşmasını istiyorlar. Burada bahsedilen aslında kriptolojik destek bu. Teşekkür ederim hocam. Şimdi telefonuma baktığım zaman çok sayıda aplikasyon kullanıyoruz, uygulama kullanıyoruz. İletişim için, yol bulmak için trafikte, fotoğraf çekmek için ve sosyal medyada paylaşım yapmak için vesaire. Sizce Telegram bu siber dünyanın ayrı kotu mu? Birkaç noktada evet. Yani çünkü Telegram'ın iki noktada ayırabiliriz diğer uygulamalardan. Bu işte bir mesajlaşma, bir de bahsettiğimiz kriptoloji kısmında alakalı. Muadilleri işte WhatsApp gibi veya benzer programlarda öncesinde aslında aslan payı markette Telegram'ın değildi ama WhatsApp'ın Meta'ya ya da işte Facebook'a satılmasından sonra bu veri ile ilgili bir güvenlik ihtiyacı kullanıcıların büyük oranda Telegram'a yönelmesine sebep oldu. Ama Telegram sadece ve sadece bir mesajlaşma uygulaması değil. Yani burada belki çok birebir uymasa bile verebileceğimiz aslında en temel örnek şu Telegram için. Bu Dark Web'in veya işte Darknet, Deep Web'in aslında ceplerimizdeki hali, telefona uyarlanmış hali. Bu da şu noktada Telegram bir topluluk bazlı mesajlaşma uygulaması. Yani diğer muadil ki yavaş yavaş onlarda da aslında Telegram'dan etkilenip benzer dönüşümler oldu ama uygulamalarda temel ana mantık bir işte iki kişi arasında uçtan uca şifrelenmiş bir mesajlaşma uygulaması olması. Tabii bunun efektifliği, uygunluğu, kolaylığı vesaire ticari hususlar. Ama Telegram daha çok bir topluluk bazlı. Yani herhangi bir gruba katılabiliyorsunuz. Burada birebir daha öncesinden işte telefon numaranızın veya ilgili bilgilerin olmasına gerek kalmadan o topluluk içerisinde yer alabiliyorsunuz. Bir de bunun dışında Telegram'da telefon numarası şartı da yok. Yani bir anonimlik, sadece evet, kullanıcı hesabı açmanız yetiyor. Bunun getirdiği bir fark var. İkincisi, özellikle WhatsApp'ın Facebook'a ya da işte Meta grubuna artık günümüzdeki ismiyle satıldıktan sonra Telegram'ın algoritmasının bu uçtan uca şifrelemenin kırılamaz olduğu yönünde bir bilgi ki ben şundan özellikle bahsetmek istiyorum. Yani bu benim kendi şahsi görüşüm. Günümüz dünyasında arkadaşlar hiçbir iletişim aplikasyonu, aracı %100 kırılamaz değildir. Bunun örnekleriyle belki anlatmak daha makul olacaktır. Mesela örnek olarak ne var hocam? Tabii şöyle, mesela 3 farklı kripto mesajlaşma uygulamasından bahsetmek isterim. Bunlardan işte bir tanesi Sky ECC, diğeri Encron, üçüncüsü ise Anom. Bu bahsettiğimiz ilk iki program, Sky ECC ve Encron, özellikle küresel alanda yasa dışı madde
ticaretiyle uğraşan kişiler tarafından çok ciddi anlamda kullanılıyordu ama daha sonra Europol'ün yaptığı soruşturmada görüyoruz ki bunlar güvenlik güçleri tarafından zaten sızılmış. Bunun getirdiği bir husus var. Üçüncü bir konu, Anom diye bir uygulama var ki bu yine benzer şekilde aynı aktörler tarafından çok yoğun kullanılıyor. Anom, FBI'ın Avustralya Ulu Federal Polisi ile kendisinin bizzat ürettiği bir uygulama ve yine benzer aktörlerde çok sık kullanılıyor. Yaklaşık 2,5-3 senelik süreç içerisinde, yani bu artık operasyon yapılana kadar, uluslararası sürece kadar yasa dışı ilgili aktörlerin bütün kendi aralarındaki yazışması, görseller vesaire yani delil olarak toplanıyor. Dolayısıyla Telegram'ın farkı ne? Evet, algoritması, tam bir anonimlik sağlaması ama Telegram özelinde veya başka bir uygulamada ben bunu %100 günümüzde sağlanmış olabileceğinden çok emin olmazdım. Uygulamaların birbirinden esinlendiğinden bahsettik. Mesela WhatsApp son güncellemede aynı Telegram gibi topluluk kurup veya bir topluluğa katılıp oradan sohbet etme imkanı da getiriyor. O şekilde irtibat sağlayabiliyoruz birbirimizle ve yöneticilerimizle. Telegram'ın kurucusu gözaltına alındı dedik. 2 günde uzatıldı bu gözaltı süresi. Yani en uzun kolluk ve kovuşturma süresine tabi tutuldu Telegram'ın kurucusu. Ancak sonra serbest bırakıldı. Herhangi bir adli tahkikat olmadan veya bir tutuklama kararı çıkmadan. Neden serbest bırakıldı? Yani burada işte Pavel Durov'un Fransız hükümetiyle bu ilk teması değil. Çok değişik bir ilişkileri var ama belki biraz daha geriden almak hem Durov ailesi için hem de Telegram'ın o kurum süreci ve Fransa ile ilişkili daha makul olacak. Bu arada şu an salındı ama kefaletle ve Fransa dışına çıkmama koşuluyla salındı. Yani yasal süreç bitmedi. Bunu belirtmekte fayda var. Pavel Durov ve abisi Nikolay Durov aslında bayağı işte Sovyetlerin son zamanlarında bir Sovyet elitinin, yani dedesi çok ciddi bir Sovyet askeri personeli, babası yine bir antropolog. Sovyet sisteminin ve yeni kurulan Rusya sisteminin içine doğan ve bunun bütün nimetlerinden faydalanan iki kardeşler. İlk ortaya çıkışları aslında Telegram değil. Yani bu Facebook'un aslında birebir klonlanmış bir versiyonu olan VKontakte ile ilk bilişim piyasasına giriyorlar ve VKontakte çok ciddi bir, özellikle işte post-Sovyet coğrafyadan, sadece Rusya'da değil, komşu ülkelerinde de çok ciddi bir başarı elde ediliyor. Yani sıfırdan bir ürün mü değil, tamamen aslında Facebook'un klonlanmış ve Rusçalaştırılmış bir hali. Ama 2014 yılındaki işte Ukrayna-Rusya ilk o yaşanan çatışmalara kadar bununla ilgili Rus hükümetinde bir sıkıntısı yok. Ama burada Ukrayna'da grupların, muhalif grupların özellikle VKontakte üzerinden bir araya gelmesiyle birlikte aslında bir karşılıklı çatışma süreci başlıyor Rus hükümeti ve Durov kardeşler arasında. Burada şunu da bahsetmek istiyorum. Yani Pavel Durov, Telegram'ın görünen yüzü. Bahsettiğimiz algoritmanın asıl fikir babası ve sahibi abi Nikolay Durov. O da iyi bir matematikçidir. Daha sonra Durov kardeşlerin bu Telegram'ın taşınma süreçleri oluyor. Yani burada şu an Pavel Durov'un 4 farklı ülkeden vatandaşlığı var. Bunların içerisinde bir tanesi de Fransa, işte diğeri Dubai, yine Rusya'dan doğan var ve bir başka vergi cenneti ülkeden de vatandaşlık almış durumda. Özellikle 2017 ve 2018 yılında Pavel Durov bizzat Emmanuel Macron tarafından en üst düzeyde Fransa'ya davet ediliyor Telegram'ı taşıma talebiyle. Bunu başlangıçta reddediyor ama orada bir temasın başladığını görüyoruz. Ki açık kaynaklara yansıyan süreç, Fransız istihbaratının zaten Durov'un telefonunu ve ilgili işte dijital cihazlarını o Macron'la akşam yemeği öncesinden de hacklediği ve ele geçirdiği yönünde. Bunlar artık açık kaynak noktasına girdi. Burada başlayan bir temas var ve daha sonra işte Durov'a bir Fransız vatandaşlığı veriliyor. Ama ondan sonraki süreçte bir ayrım yaşandığını görüyoruz. Yani bugüne gelen süreçte. Çünkü temelde herhangi bir hükümetin, yani ABC gerek yok, maalesef mesajlaşma içeriklerinin ve bunu kullanan aktörlerin çok büyük bir kısmının ya işte yasa dışı örgütler olduğu ya da Rus ordusu başta olmak üzere işte bir gayri resmi mesajlaşma uygulaması olarak dünyanın farklı ülkelerinde ilgili askeri bilgilerinde olduğu bir data cenneti. Ve Fransızların bunu istemesi çok normal ama anladığımız kadarıyla büyük oranda burada bir anlaşma olmadığı için hukuki süreç başlatıldı. Temelde de iki görüş var. Yani bu birincisi biraz daha naif bir görüş. Evet, yasal süre bitti. Hukuki olarak yapılabilen yapıldı ve bundan sonra bir hukuk savaşı başlayacak. Ve işte Fransa'dan zaten çıkamıyor, ilgili işte kefalet vesaire. Bu biraz naif görüş. Diğer görüş ise Telegram'ın algoritmasının artık Fransız hükümetiyle yavaş yavaş paylaşılacağı veya algoritmanın artık bir noktada ilerleyen süreçte değiştirileceği.
Yani bu işin hem data hem işte ülke boyutu var. Yani data boyutu da ben şunu çok net söylüyorum. Bugün aklınıza gelebilecek herhangi bütün devletler bu dataya sahip olmak ister. Tabii. Yani çok çok ciddi bir data. Açık istihbarat noktasında da ilerleyen süreçte onu konuşuruz. İkincisi bu ciddi bir prestij. Sorun noktasında da evet yaratabiliyor Rusya özelinde olduğu gibi ama ciddi bir prestij. Dolayısıyla bütün ülkeler bunu ister. O zaman hemen diğer soruya geçelim. İleride konuşacağız dedik. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Hocam Telegram istihbari açıdan nasıl kullanılıyor? Yani burada biraz işin daha bireysel, normal sıradan bir vatandaşın kullanımı noktasında belki bir iki şey verebiliriz ama şimdi açık istihbarat noktasında Telegram'da birkaç husus var. Bunlardan ilki şu, örneğin gruplara katılıp ilgili gruplarda bu aklınıza gelebilecek ne olursa, yani bu bir eğitim grubu da olabilir, işte kendinizi geliştirme vesaire ama diyelim ki bir tehdit üzerine yaptığınız çalışmada ilgili gruplara çok rahat katılabiliyorsunuz. Bir kere şey var. Buradaki diğer aktörlerin profillerinin çıkartılması, yavaş yavaş işte motiflerinin çıkartılması noktasında bir husus olabilir. Genel trendler ne? Bu işte çünkü birden fazla muhtemelen benzer grup olacaktır. Bunları yapabilirsiniz. Meta verisini alabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Bunu yani başka bir açık istihbarat programıyla işlemeniz mümkün. Yani bu size Telegram'da yapacağınız istihbarat ya da açık istihbarat öyle söyleyeyim. Hedef aktörün ya da hedef temanın neyse temel trendlerini, ilgili aktörleri, çünkü bunlar da genelde radikalleşme süreçlerinde oluyor ve bir erken uyarı sistemini size sağlayacaktır. Büyük oranda bu noktada yapabilirsiniz. Hocam peki nasıl bir açık kaynak imkanı sağlıyor Telegram? Tabii yani burada mesela bir örnek üzerinden gidelim. İşte Lütfen. örneğin diyelim ki bir konuda radikalleşme ile ilgili ya da işte diyelim ki narkotikle mücadele noktasında bir çalışma yapacaksınız. İlk başta bu tarz işte yasa dışı madde satım alımların olduğu Telegram gruplarına çok rahat, zaten yani burada yol göstermiş gibi olmayalım ama Tabii. gelişmiş aramayla önce bu grupları bulursunuz. Ve bu gruplardaki kaç üye var, üye profilleri vesaire bunlar olabilir. Ondan sonra artık çapraz bir cross check yapmaya başlarsınız. Belli başlı zaten muhtemelen aktörler birden fazla önünüze çıkacaktır. Daha sonra bu aktörlerin ve aktörlerin işte dahil olduğu diğer gruplar noktasında orada aslında bir örümcek ağını ve bir ortaya çıkarmak mümkün. Eldeki bilgilerle daha sonra hedeflediğimiz aktörlerin artık gerçek kişisel bilgilerine yönelik başka çalışmalar da yapabilir. Bir de şöyle, yani Telegram üzerinden açık istihbarat yapan programlar da var. Yani işte Osavul gibi, TJ Script gibi sadece bunun için kurulmuş, bunu yapan programlarda, özellikle yapay zeka destekli programlar mevcut. Ben de Telegram'ı çok aktif olmasa da kullanıyorum haberlere ve en sıcak gelişmelere erişim için. Diyelim ki bir cephe görüntüsü aldık. Bunun işte konum tespiti, yer tespiti, olay nerede yaşanmış gibi konuları hızlıca öğrenmek için oradan edindiğimiz görüntüleri bahsettiğiniz veya daha farklı programlara sokup en azından bir ilk ön bilgi alma açısından bu açıdan kullanabiliyoruz. Yani burada Telegram'la ilgili işte örneğin iki nokta çok daha öne çıktı. İşte bunlardan ilki Rusya-Ukrayna savaşı. Yani burada hem Rus askeri birlikler, hem Ukraynalı askeri birlikler, hem de normal işte Rus ve Ukraynalı sivil vatandaşlar tarafından bu Telegram kullanılıyor. Yani birçok noktada işte ilgili askeri ilerlemenin hemen Telegram'da paylaşıldığı vesaire. Yine bir enformasyon operasyonlarında kullanılıyor. İkincisi ise daha çok Batı'nın radarına girmesi. İşte Suriye İç Savaşı'ndan sonra oradaki radikal grupların özellikle online propaganda ve örgüte alımlarda bu kanalı çok ciddi bir şekilde kullanması. Yani Savaşın en sert yıllarında DAEŞ terör örgütünün çok sayıda grubu Telegram'da aktif bir şekilde kullanılıyordu. Ve yani geniş üye sayılarına dolaşıyordu bu gruplar. Evet, yani bunlar çok ciddi bir propaganda sağlıyor ama bunun dışında şey de var. Yani örneğin Almanya'da işte metroda yapılan bir saldırıda vesairede direkt bir anonim bir kimlikle birlikte saldırıyı yapan şahsa adım adım o bahsettiğimiz işte mesajlaşma programları üzerinden talimat vererek o saldırının gerçekleşmesine de yol açıyor. Hocam Telegram üzerine konuştuk. Sahibinin gözaltına alıp bırakılmasından bahsettik. Sizin bu noktada Telegram ve benzeri iletişim uygulamaları özelinde seyircilerimize önereceğiniz bir nokta var mı? Ya ben seyircilerimizin hiçbir uygulamanın hangi algoritmayı kullanırsa kullansın %100 güvenilir ve işte %100 dataların korunduğu olduğunu
düşünmemelerini tavsiye ederim. Çünkü bununla ilgili de örnekler görüyoruz. Açık kaynaklara yansıyan. Dolayısıyla kendi iletişimlerinde bunu akıllarında bulundururlarsa iyi olur. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bugün aklınıza gelebilecek herhangi bütün devletler bu dataya sahip olmak ister. Günümüz dünyasında arkadaşlar hiçbir iletişim aplikasyonu, aracı %100 kırılamaz değildir. Sıfırdan bir ürün mü? Değil. Tamamen aslında Facebook'un klonlanmış ve Rusçalaştırılmış bir hali.